Peki, yol. Yollar. Bu yolları şu sıfatlarla tarif edelim. Geniş, dar. Benden sonra tekrar edin. Geniş, dar. Hadi videoyu durdurup bu yolları bu sıfatlarla siz tarif edin. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Dar yol, geniş yollar. Benden sonra tekrar edin. Dar yol, geniş yollar. Hadi çok sık kullanılan 3 sıfat daha öğrenelim. Ama önce bir ismi öğrenmemiz gerekiyor. Hava. Benden sonra tekrar edin. Hava. Hadi şu 3 resimdeki hava durumunu şu 3 sıfatla siz tarif edin. Sıcak, soğuk, ılık. Benden sonra tekrar edin. Sıcak, soğuk, ılık. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Sıcak hava, soğuk hava, ılık hava. Benden sonra tekrar edin. Sıcak hava, soğuk hava, ılık hava. Arkadaşlar, diyelim ki bir restoranda içecek menüsünü inceliyorsunuz. Bakın, önce içecek kelimesini öğrenelim tabii. İçecek. Benden sonra tekrar edin. İçecek. Menüde şu başlıkları göreceksiniz. Sıcak içecekler, soğuk içecekler. Benden sonra tekrar edin. Sıcak içecekler, soğuk içecekler. Peki, bu bir soru değil mi? Soru. Benden sonra tekrar edin. Soru. Bunlar da soru değil mi? Yani sorular. Bu soruları şu sıfatlarla nitelendirelim. Zor, kolay, basit. Benden sonra tekrar edin. Zor, kolay, basit.
Peki, zor soru, kolay sorular veya basit sorular. Benden sonra tekrar edin. Zor soru, kolay sorular, basit sorular. Gördüğünüz gibi sıfatlar her zaman yalın halde ve tekil kullanılıyorlar. Şimdi zeka isminin sıfat halini öğrenelim. Zeka ismini hatırlıyorsunuz, değil mi? Bir de akıl ismini öğrenelim. Akıl. Benden sonra tekrar edin. Zeka, akıl. Bir insan zekasını kullanıyorsa ona hangi sıfatı kullanabiliriz? Zeki. Arkadaşlar, zeki sıfatının son sesli harfi i yumuşak telaffuz ediliyor ve gördüğünüz gibi şapka kullanmıyor. Lütfen zeki sıfatını şapka kullanmadığı halde yumuşak telaffuz edilen kelimeler listesine eklemeyi unutmayın. Peki sizce zeki sıfatı aynı zamanda istisna bir kelime mi? Hayır. Çünkü son yumuşak telaffuz edilen son seslisi ince bir sesli, kalın bir sesli değil. Yani istisna olması imkansız. Peki. Arkadaşlar, şimdi son i'yi K'den başlayarak nasıl yumuşattığıma ve birazcık nasıl uzattığıma lütfen dikkat edin. Tabii arkadaşlar şunu da söylemem lazım. Yumuşak telaffuz edilen seslisi ince sesli olan kelimelerde bu uzama daha ön plana çıkıyor. Çünkü ince seslerin sesi zaten kulağa yumuşak geliyor. O yüzden uzaması daha ön planda. Bakın, zeki. Eğer son i'yi yumuşatmazsam, uzatmazsam şöyle duyulur. Zeki. Türkçe'de bu kelime var. Zeki bir erkek adı. Yani ileride Zeki adında bir arkadaşınız olursa ona şöyle seslenmeyin. Zeki. Çok güzel bir sıfat, evet, ama adı bu değil. Adındaki i kısa. Yani zeki. Ama zeki bir insansa ona bir kelime oyunu yapabilirsiniz. Zeki. Hadi beraber telaffuz edelim. Benden sonra tekrar edin. Zeki. Peki, bir insan aklını kullanıyorsa, işleyen bir aklı varsa ona ne deriz? Akıllı. Benden sonra tekrar edin. Akıllı. Peki, şimdi bu sıfatların zıt anlamlılarını öğrenelim. Tabii bu zıt anlamlılar söylememe gerek yok. Argo, hatta küfür sayılır. Kullanırken dikkatli olun lütfen. Bir insan zekasını kullanmıyorsa ona hangi sıfatları kullanabiliriz? Geri zekalı. Veya kısaltılmışı gerzek. Gerzek. Arkadaşlar, gerzek sıfatı 1970'li yıllarda bir tiyatro sanatçımız tarafından Türkçe'ye katılmış. İyi ki de katılmış. 1970'lerden önce bu sıfat yok. Peki,
Bir insan aklını kullanmıyorsa ona ne deriz? Akılsız. Ayrıca şu sıfatlar da var. Aptal ve eş anlamlısı salak. Benden sonra tekrar edin lütfen. Geri zekalı, gerzek, akılsız, aptal, salak. Diyelim ki bu adam bu kadına olan aşkından deliye dönmüş. Yani aşık. Hatırladınız mı? Bu adam için diyebiliriz ki aptal aşık. Benden sonra tekrar edin lütfen. Aptal aşık. Bir filmle devam edelim. Bu filmin Türkçe adı İyi, Kötü ve Çirkin. Yani iyi, kötü, çirkin. Benden sonra tekrar edin lütfen. İyi, kötü, çirkin. Arkadaşlar, aslında iyi sıfatını kalıplaşmış ifadelerin birçoğunda gördünüz. Bu selamlaşma, vedalaşma, iyi dilekler için kullanılan ifadelerin tekili yoktur demiştik. Ve iyi günler ifadesini öğrenirken demiştim ki iyi gün olarak eğer ismi tekil kullanırsak farklı bir anlama gelir ve o ileriki videoların konusudur. Şimdi iyi gün ifadesini öğrenelim. Bakın, iyi gün aslında aynı anlama geliyormuş gibi görünebilir ama Türkçe'de hayır, aynı anlama gelmiyor. Arkadaşlar, iyi gün şu an tek başına bir anlam ifade etmiyor. Cümle içinde kullanmamız lazım. Mesela iş yerinde bir başarı elde ettiniz diyelim. Diyebilirsiniz ki bugün iyi bir gün. Cümledeki kırmızı haricindeki renklere takılmayın. İyi günler kalıplaşmış ifadesiyle iyi gün arasındaki anlam farkını görmeniz için verdim bu örneği. Mesela iyi yıllar ifadesini de öğrendik, değil mi? Peki, şimdi ismi tekil kullanalım. Yani iyi yıl. Tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bir cümle içinde kullanalım. 2025 iyi bir yıl olsun. Her ikisi de iyi dilek, evet. Ama kullanımları farklı, değil mi? Peki. Şimdi çirkin sıfatının zıt anlamlısını da öğrenelim. Güzel, yakışıklı. Örneğin kadın, adam ve adam isminin eş anlamlısını öğrendik, değil mi? Erkek. Güzel kadın, yakışıklı adam veya yakışıklı erkek. Benden sonra tekrar edin. Güzel kadın,
Yakışıklı adam. Yakışıklı erkek. Benzer sıfatları da öğrenelim. Mesela hoş. Benden sonra tekrar edin. Hoş. Hoş kadın. Hoş adam. Hoş erkek. Benden sonra tekrar edin. Hoş kadın. Hoş adam. Hoş erkek. Peki mesela gene benzer sıfatlardan cici, şirin, sevimli. Arkadaşlar, Türkiye'de muhabbet kuşlarına en çok şu ifade öğretilir. Cici kuş. Peki bu çocuklar için ne diyebiliriz? Şirin kız, sevimli oğlan. Benden sonra tekrar edin. Cici kuş, şirin kız, sevimli oğlan. Benzer bir sıfatımız da tatlı. Aslında tatlı sıfatını kalıplaşmış ifadelerde gördünüz. Tatlı rüyalar. Hatırladınız mı? Bakın, isim çoğul, sıfat tekil. Peki, bu çocuklar için de aynı sıfatı kullanalım. Ama önce bir ismi öğrenmemiz lazım. Çocuk. Benden sonra tekrar edin. Çocuk. Nasıl çocuklar? Tatlı çocuklar. Benden sonra tekrar edin. Tatlı çocuklar. O zaman tatlı sıfatının zıt anlamlısını da öğrenelim. Ekşi. Artık markette bir sosun üzerinde yazan tatlı, ekşi yazısını okuduğunuzda bu sosun ne tür bir sos olduğunu anlamak sizin için çocuk oyuncağı, değil mi? Arkadaşlar, bir şey belirtmem lazım. Tatlı aynı zamanda isimdir ve isim olarak anlamı şekerli yiyecek demektir. O zaman menülerde şu bölümün adı sizce nedir? Tatlılar. Evet. Peki. Şimdi iki ifade öğrenerek devam edelim. İyi ve güzel sıfatlarını öğrendik, değil mi? Şimdi her iki sıfatın da başına çok zarfını ekleyeceğiz. Aslında zarfları henüz öğrenmedik ama siz çok zarfını gördünüz. Bakın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hatırladınız mı? Yani çok zarfının anlamı. Peki. Şimdi her iki sıfatını da başına ekleyelim.
Çok iyi, çok güzel. Ne olmuş? Çok kolay değil mi? Aslında söylemek istediğim başka bir şey var. Arkadaşlar, biz beğendiğimiz, hoşlandığımız, zevk aldığımız, sevdiğimiz, başarılı bulduğumuz her şey için iyi kadar güzel sıfatını da kullanırız. Çünkü güzel sıfatını sadece göze güzel görünen anlamında kullanmayız. Aynı zamanda iyi, hoş, başarılı anlamlarında da kullanabiliriz. Mesela bir yolculuk yaptınız diyelim ve arkadaşınız size yolculuğunuzun nasıl geçtiğini soruyor. Şu cevapları verebilirsiniz. İyi, çok iyi. Güzel, çok güzel. Bu cevapların hepsi doğru. Arkadaşlar bu son iki cevaptaki yani güzel ve çok güzel cevaplarındaki güzel sizi yanıltmasın. Burada şoförün veya otobüsün gözümüze güzel göründüğü anlamına gelmiyorlar. Otobüs yolculuğunun iyi geçtiği anlamına geliyorlar. Yani her duyduğunuz güzel arkadaşlar göze güzel görünen anlamında olmayabilir. İçeriğe göre iyi, başarılı anlamlarına gelebilir. Tamam mı? Peki diyelim ki yolculuğunuz iyi geçmedi. Mesela mide bulantısı gibi aksilikler yaşamış olabilirsiniz. O zaman arkadaşınız yolculuğunuz nasıl geçti diye sorduğunda olumsuz olarak nasıl cevap verirsiniz? İyinin zıt anlamlısı kötü, güzelin zıt anlamlısı çirkin, değil mi? Peki sizce şu cevapların hepsi doğru mu? Kötü, çok kötü. Çirkin, çok çirkin. Hayır arkadaşlar, bu cevapların hepsi doğru değil. İyi ve güzel arasındaki bu geçiş onların zıt anlamlılarında yani kötü ve çirkin arasında yok. Yani çirkin ve çok çirkin cevapları yanlış. Doğru cevaplar kötü, çok kötü. Tamam mı?